Hiç düşündünüz mü? Sıradan bir sabahın bir daha geri dönülmeyecek bir sona dönüşebileceğini. İnsanlar o gün uyandığında her şey normaldi. Sokaklar canlıydı, hayat akıyordu, şehir nefes alıyordu. Ama yerin altında kimsenin fark etmediği bir şey yavaşça uyanıyordu. Bir şehir, binlerce insan ve birkaç saat içinde tamamen değişen bir kader. Peki bir felaket gerçekten aniden mi gelir? Yoksa biz mi fark etmeyiz? Şimdi gelin Pompei'nin bu unutulmaz hikayesini birlikte izleyelim. Pompei'nin hikayesi, insanlık tarihinin en derin, en sarsıcı ve en öğretici anlatılarından biri olarak yalnızca bir şehrin yok oluşunu değil, aynı zamanda bir medeniyetin gündelik yaşamının, korkularının, alışkanlıklarının ve umutlarının tek bir anda donup kalmasını temsil eder. Pompei, Roma İmparatorluğu'nun Kampanya bölgesinde verimli toprakların, ticaret yollarının ve Akdeniz dünyasının kültürel zenginliğinin kesişim noktasında yer alan refahın ve sosyal canlılığın dorukta olduğu bir kentti. Ve bu nedenle burada yaşanan felaket sadece yerel bir yıkım değil, aynı zamanda Roma dünyasının kalbine indirilen ani ve beklenmedik bir darbe olarak değerlendirilir. Bu şehri anlamak için önce onun yaşayan bir organizma gibi işlediğini kavramak gerekir. Sabahın erken saatlerinde güneş henüz Vezüv'ün yamaçlarının üzerinden yükselirken Pompei'nin dar ama düzenli sokakları hayatla dolmaya başlardı. Fırıncılar taş fırınlarını yakar, köleler su taşır, tüccarlar dükkanlarının önüne mallarını dizer ve şehir her gün olduğu gibi kendi ritmini yeniden kurardı. Evlerin içindeki yaşam da en az sokaklar kadar hareketliydi. Zengin villalarında yaşayan aileler duvarları mitolojik sahnelerle süslenmiş odalarda kahvaltı ederken daha mütevazı evlerde yaşayanlar günün işlerini planlamakla meşguldü. Pompei'nin toplumsal yapısı Roma dünyasının küçük bir modeli gibiydi. Özgür vatandaşlar, köleler, azat edilmiş kişiler ve yabancı tüccarlar aynı şehirde farklı roller üstlenerek yaşamlarını sürdürüyordu. Bu çeşitlilik şehrin ekonomik dinamizmini artırırken aynı zamanda kültürel etkileşimi de güçlendiriyordu. Şehirdeki amfiteyatro yalnızca eğlence değil, aynı zamanda toplumsal kimliğin bir parçasıydı. Gladyatör dövüşleri, halkın hem eğlendiği hem de güç, cesaret ve kader üzerine düşündüğü etkinliklerdi. Tiyatrolar, Roma kültürünün sanatsal yönünü temsil ederken hamamlar sosyal hayatın merkezinde yer alıyordu. Burada insanlar yalnızca yıkanmaz, aynı zamanda konuşur, tartışır, iş anlaşmaları yapar ve günlük hayatın stresinden uzaklaşırdı. Bu gündelik yaşamın en etkileyici kanıtlarından biri Pompei'nin duvarlarında bulunan grafitilerdir. Bu yazılar sıradan insanların sesini doğrudan günümüze ulaştırır. Bir seçim sloganı, bir aşk ilanı, bir şikayet ya da bir şaka. Bunların her biri Pompei'nin yaşayan bir şehir olduğunu gösterir. Bu yönüyle Pompei, antik dünyayı yalnızca büyük olaylar üzerinden değil, sıradan insanların deneyimleri üzerinden anlamamıza olanak tanır. Ancak bu canlılık çok daha büyük bir gerçeğin gölgesinde varlığını sürdürüyordu. Vezüv yanardağı, yüzyıllar boyunca sessiz kalmış olsa da aslında aktif bir yanardağdı ve yerin altında biriken magma giderek artan bir basınç oluşturuyordu. Pompei halkı için bu dağ, bereketli toprakların kaynağıydı. Üzüm bağları, zeytinlikler ve tarım alanları, volkanik toprağın sağladığı zenginlik sayesinde son derece verimliydi. Bu nedenle insanlar dağın potansiyel tehlikesini ya fark etmiyor ya da önemsemiyordu. Milattan sonra 62 yılında meydana gelen büyük deprem aslında yaklaşan felaketin açık bir uyarısıydı. Şehirde birçok bina yıkılmış, altyapı zarar görmüş ve insanlar kısa süreli bir panik yaşamıştı. Ancak Roma'nın mühendislik bilgisi ve ekonomik gücü sayesinde şehir hızla yeniden inşa edilmiş. Bu olay zamanla unutulmuş ve hayat kaldığı yerden devam etmiştir. Bu durum insan doğasının tehlikeleri nasıl normalleştirdiğini ve geçmiş deneyimlerden her zaman ders çıkaramadığını gösterir. Milattan sonra 79 yılına gelindiğinde Pompei bir kez daha huzurlu
ve düzenli bir şehir görünümündeydi. İnsanlar geleceğe dair planlar yapıyor, ticaretle uğraşıyor ve günlük yaşamlarını sürdürüyordu. Ancak bu sakinlik felaketin en dramatik yönlerinden biridir. Çünkü hiçbir şey birkaç saat içinde her şeyin sona ereceğini göstermiyordu. Patlama günü, sabah saatleri tamamen normal başlamıştı. Ancak öğleye doğru Vezüv yanardağı aniden patladı. Gökyüzüne yükselen kül ve gaz sütunu kilometrelerce yüksekliğe ulaştı ve ardından mantar şeklinde genişledi. Bu olay, felaketi gözlemleyen genç Plinius tarafından detaylı şekilde anlatılmıştır. Plinius'un tarifine göre bu bulut bir çam ağacına benzemekteydi. Bu benzetme, patlamanın dikey yükselişini ve ardından yatay genişlemesini ifade eder. Bu tür patlamalar, modern bilimde Plinyen patlama olarak adlandırılır. İlk saatlerde Pompei'nin üzerine düşen kül nispeten inceydi ve bu durum bazı insanlar tarafından ciddiye alınmamıştı. Ancak zaman ilerledikçe kül yağışı yoğunlaştı. Taş parçaları düşmeye başladı ve şehirde fiziksel yıkım giderek arttı. Çatılar biriken külün ağırlığına dayanamayarak çökmeye başladı ve birçok insan evlerinin içinde mahsur kaldı. Bu süreçte yaşanan en önemli şeylerden biri insanların farklı tepkiler vermesidir. Bazıları hemen kaçmaya çalışmış, bazıları evlerinde kalmayı tercih etmiş, bazıları ise değerli eşyalarını kurtarmaya çalışırken zaman kaybetmiştir. Gün ilerledikçe Pompei'nin üzerini kaplayan kül tabakası kalınlaşmış ve şehir giderek daha karanlık bir hale gelmiştir. Akşam saatlerine gelindiğinde gökyüzü tamamen kapanmış ve şehir zifiri karanlığa gömülmüştür. Bu karanlık yalnızca ışığın yokluğu değil, aynı zamanda korkunun ve bilinmezliğin somut bir ifadesidir. İnsanlar meşalelerle yollarını bulmaya çalışırken panik giderek artmış ve şehirde kaotik bir ortam oluşmuştur. Ancak felaketin en ölümcül aşaması henüz başlamamıştı. Gece saatlerinde yanardağın içindeki basınç kritik seviyeye ulaşmış ve piroklastik akıntılar oluşmuştur. Bu akıntılar yüzlerce derece sıcaklıktaki gaz, kül ve kaya parçalarının birleşiminden oluşan son derece hızlı hareket eden ölümcül bulutlardı. Bu bulutlar Pompei'ye ulaştığında şehirde kalan insanlar için artık hiçbir kaçış yolu kalmamıştı. Ölüm çoğu insan için saniyeler içinde gerçekleşmiştir. Aşırı sıcaklık ve zehirli gazlar yaşamın hızla sona ermesine neden olmuştur. Pompei'nin en çarpıcı yönlerinden biri bu insanların son anlarının bu kadar iyi korunmuş olmasıdır. Bedenler zamanla çürüdükten sonra geride kalan boşluklar arkeologlar tarafından alçı ile doldurularak insanların son pozisyonları birebir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Bu kalıplar yalnızca fiziksel duruşları değil, aynı zamanda insanların son anlarındaki duygusal durumlarını da yansıtır. Bir annenin çocuğunu koruma çabası, bir insanın yüzünü kapatarak nefes almaya çalışması ya da bir grubun birlikte kalma isteği bu kalıplarda açıkça görülebilir. Felaketin yazılı kaynakları özellikle genç Plinius'un mektuplarında yer almaktadır. Bu mektuplar patlamanın gelişimini, gökyüzündeki bulutların şeklini ve insanların yaşadığı korkuyu anlamamıza yardımcı olur. Aynı zamanda onun amcası yaşlı Plinius felaket sırasında bölgeye yaklaşarak hem gözlem yapmak hem de insanlara yardım etmek istemiş. Ancak yoğun gazlar nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Pompei bu felaketten sonra yüzyıllar boyunca kül altında kalmış ve büyük ölçüde unutulmuştur. Bu durum şehrin olağanüstü derecede iyi korunmasını sağlamıştır. 18. yüzyılda yapılan kazılarla yeniden keşfedilen şehir, arkeoloji dünyasında bir dönüm noktası olmuş ve antik Roma yaşamına dair bilgilerin büyük ölçüde yeniden değerlendirilmesine yol açmıştır. Bugün Pompei, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almakta ve insanlık tarihinin en önemli arkeolojik alanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Pompei'nin hikayesi yalnızca geçmişe ait bir olay değildir. Bu, günümüzde de geçerliliğini koruyan bir uyarıdır. İnsanlık, teknolojik ve bilimsel açıdan ne kadar ilerlemiş olursa olsun, doğanın karşısında her zaman sınırlıdır. Pompei'de yaşayan insanlar, o gün sabah uyandıklarında bunun hayatlarının son günü olacağını bilmiyordu. Bu,
Gerçek, hikayeyi yalnızca tarihsel bir olay olmaktan çıkarır ve onu evrensel bir insanlık dramına dönüştürür. Bu nedenle Pompei yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda bir hatırlatmadır. Hayatın sıradanlığı en büyük kırılmaların hemen öncesinde bile devam eder ve insan çoğu zaman yaklaşan felaketin farkında olmadan yaşamaya devam eder. Pompei'nin sessiz sokakları bugün bile bu gerçeği fısıldamaya devam etmektedir ve böylece bir zamanlar hayatla dolup taşan o şehir, Pompei, bir sabahın sıradanlığında başlayan hikayesini birkaç saat içinde sessizliğe bıraktı. Sokaklarda yürüyen insanlar, konuşmalar, kahkahalar, gündelik telaş, hepsi bir anda kalın bir kül tabakasının altında donup kaldı. Bugün geriye baktığımızda gördüğümüz şey yalnızca taşlar değil, aslında yarım kalmış hayatların izleri. Bitmemiş cümleler ve farkına varılamamış son anlar. Belki de en ağır gerçek şu: o insanlar o günün onların son günü olduğunu bilmiyordu ve biz bugün bu hikayeye baktığımızda yalnızca geçmişi değil, kendi kırılganlığımızı da görüyoruz. Çünkü doğa bazen sessizdir ama sessizliği en büyük değişimin habercisi olabilir. Bu yüzden Pompei sadece bir yıkımın değil, aynı zamanda unutulmaması gereken bir uyarının adıdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.